Osmanlı İmparatorluğu, 3 kıtaya yayılan kudreti, dillere destan zenginlikleri ve taht uğruna yaşanan acımasız mücadeleleriyle dolu bir tarih, bu tarihin en dokunaklı, en talihsiz ve belki de en kayıp figürlerinden biriyle tanışmaya hazır mısınız? O, İstanbul'u fetheden Büyük Fatih Sultan Mehmed'in oğlu, ancak kaderin ona taht yerine gurbeti, esareti ve sırlarla dolu bir ölümü yazdığı Şehzade Cem'di. Şehzade talihsiz olarak da anılan Cem Sultan'ın hayatı, bir yanda parlak bir zeka, şair bir ruh ve hükümdarlık hayalleri. Diğer yanda ise bitmek bilmeyen bir kaçış, siyasi entrikaların acımasız çarkları ve vatan hasretiyle örülüdür. Bu videoda Cem Sultan'ın umutla başlayıp trajediyle son bulan yaşam öyküsünü, Avrupa'nın karanlık şatolarında geçen kayıp yıllarını, ölümünün ardındaki gizem perdesini ve hatta naaşının bile huzura kavuşmak için verdiği mücadeleyi sizlerle birlikte aralayacağız. Gelin, Osmanlı'nın bu kayıp şehzadesinin yürek burkan hikayesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Cem 1459 yılında İstanbul'un fethinin henüz taptaze olduğu bir dönemde Büyük Fatih Sultan Mehmed'in en küçük oğlu olarak Edirne Sarayı'nda dünyaya gözlerini açtı. Babasının gölgesinde dönemin en iyi alimlerinden dersler aldı. İlimde, sanatta ve askerlikte yetenekli bir şehzade olarak yetişti. Özellikle şiire olan tutkusu ve yazdığı dokunaklı beyitler onun hassas ruhunun bir yansımasıydı. Genç yaşta Kastamonu ve ardından Karaman valiliği yaparak idari tecrübe kazandı, halk tarafından sevildi. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzade olmak, her an bir varoluş mücadelesine hazır olmak demekti. Fatih Sultan Mehmed'in 1481'de ani ölümü, imparatorluğu derin bir belirsizliğe sürükledi. Taht için iki güçlü aday vardı. Cem'in ağabeyi, Amasya valisi Şehzade Bayezid ve kendisi. Ve Fatih'in koyduğu o meşhur kanun, nizam-ı alem için kardeş katli vaciptir hükmü, bu iki kardeşin kaderini kanlı bir rekabete mahkum edecekti. Fatih'in ölüm haberi Cem'e ulaştığında, ağabeyi Bayezid çoktan İstanbul'a varmış ve tahta çıkmıştı. Ancak Cem, hakkı olduğuna inandığı saltanattan vazgeçmeye niyetli değildi. Bursa'ya gelerek kendi adına hutbe okuttu, para bastırdı ve Osmanlı tahtında hak iddia etti. Bu, kaçınılmaz bir kardeş kavgasının başlangıcıydı. İki kardeşin orduları 1481'de Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Cem Sultan, tüm cesaretine rağmen ağabeyinin daha güçlü ve tecrübeli ordusu karşısında yenilgiye uğradı. Bu yenilgi, onun için bir dönüm noktasıydı. Ailesini ve güvendiği adamlarını yanına alarak önce Konya'ya, ardından da Memlük Sultanlığı'na sığınmak üzere Mısır'a doğru uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıktı. Mısır'da büyük bir saygıyla karşılansa da kalbindeki taht umudu ve vatan hasreti hiç sönmedi. Bu dönemde hac farizasını yerine getirdi. Belki de kaderine bir nebze olsun teslim olmaya çalıştı. Ancak Anadolu'dan gelen destek vaatleri onu yeniden bir mücadeleye sürükledi. Ne var ki, ikinci denemesi de hüsranla sonuçlandı. Anadolu'daki umutları tükenen Cem Sultan, kaderini değiştirecek tehlikeli bir karar aldı. Hristiyan dünyasından, Rodos şövalyelerinden yardım istemek. 1482 yazında Rodos adasına ayak bastığında, belki de yeni bir başlangıç umuyordu. Ancak bu adım, onu 13 yıl sürecek bir esaretin ve siyasi entrikaların karanlık dehlizlerine sürükleyecekti. Rodos şövalyeleri, Cem Sultan'ı bir misafir gibi karşılasa da, aslında ellerine paha biçilmez bir siyasi koz geçtiğinin farkındaydı. Ağabeyi Sultan II. Bayezid, kardeşinin Osmanlı'ya karşı kullanılmasını engellemek için şövalyelere her yıl büyük miktarda altın ödemeyi kabul etti. Böylece Cem, bir anda altın kafesteki esir haline geldi. Kısa bir süre sonra Fransa'ya gönderildi. Nice, Chambéry, Poitou gibi farklı şehirlerde şatodan şatoya sürgün edildi. Bu kayıp yıllar boyunca Cem bir yandan vatan hasretiyle yanıp tutuşurken bir yandan da yazdığı içli şiirlerle duygularını kağıda döktü. "Gam çekme ey Cem, devran böyledir. Her kârın sonu bir hadde irer" diyordu. Ama umudu her geçen gün azalıyordu. Avrupa'nın güçlü kralları ve Papa, Cem Sultan'ı Osmanlı'ya karşı bir tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanmaktan çekinmedi. Fransa Kralı, Venedik, Macaristan ve Papalık, Cem üzerinden kendi siyasi çıkarlarını gözetti. O ise bu entrikalar ağında bir o yana, bir bu yana savrulan bir piyondu. Sultan Bayezid ise bir yandan kardeşinin serbest kalıp yeniden karşısına çıkmasını engellemek için Avrupalı güçlere servet öderken,
Bir yandan da onu ortadan kaldırmak için gizli planlar yapmaktan geri durmuyordu. Yıllar süren Fransa esaretinin ardından Cem Sultan, 1489'da Roma'ya Papa 8. Innocentius'un kontrolüne verildi. Papalık için Cem, Osmanlı'ya karşı düzenlenecek bir Haçlı Seferi'nin kilit ismi olabilirdi. Papa Innocentius'un ölümünden sonra yerine geçen Papa 6. Alexander Borgia, evet o meşhur entrikalarıyla ün salmış Borgia ailesinden Cem'i daha da sıkı bir gözetim altında tuttu. 1494'te Fransa Kralı 8. Charles, İtalya'yı işgal etti ve Roma'ya girdi. Papa Borgia, Cem Sultan'ı Fransa Kralı'na teslim etmek zorunda kaldı. 8. Charles, Cem'i de yanına alarak Napoli Krallığı üzerine yürüdü. Ancak Cem Sultan, Napoli'ye vardıktan kısa bir süre sonra 1495 yılının Şubat ayında aniden hastalandı ve hayata gözlerini yumdu. Henüz 36 yaşındaydı. Peki, bu ani ölümün sebebi neydi? İşte burası, hikayenin en kayıp ve en tartışmalı noktalarından biri. Zehirlendi mi? Eğer öyleyse kim tarafından? Ağabeyi Sultan Bayezid'in yıllardır süren çabaları sonunda meyvesini mi vermişti? Yoksa onu bir yük olarak görmeye başlayan Papa Borgia veya Fransa Kralı mı bu işin arkasındaydı? Bazı kaynaklar uzun esaret yıllarının ve ağır koşulların onu yıprattığını ve doğal sebeplerden öldüğünü iddia etse de zehirlenme şüphesi hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmadı. Cem Sultan'ın ölümü ardında birçok soru işareti bırakarak tarihin gizemli sayfalarındaki yerini aldı. Cem Sultan'ın ölümü onun için bir son olsa da naaşı için yeni bir kayıp ve maceralı yolculuğun başlangıcıydı. Sultan II. Bayezid, kardeşinin ölüm haberini alır almaz cenazesinin Osmanlı topraklarına getirilmesi için girişimlere başladı. Ancak bu süreç de kolay olmadı. Cem'in naaşı bile Avrupalı güçler için bir süre daha siyasi ve maddi bir pazarlık kozu olarak kullanılmaya devam etti. Napoli kralı cenazeyi teslim etmek için büyük paralar talep etti. Yıllar süren diplomatik yazışmalar ve ödenen yüklü miktarların ardından Cem Sultan'ın naaşı nihayet ölümünden tam 4 yıl sonra 1499 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na getirilebildi. Önce Bursa'ya getirildi ve burada atalarının ve diğer Osmanlı şehzadelerinin de yattığı Muradiye Külliyesi'ne defnedildi. Yıllar süren gurbet ve esaretin ardından talihsiz şehzade sonunda ana vatanının toprağıyla buluşmuştu. Ancak mezarının tam yeri veya naaşının durumu hakkında bile zaman zaman farklı söylentiler çıkmıştır, bu da kayıp hikaye algısını pekiştirir. Cem Sultan, hayatı boyunca tahtın hayalini kurmuş, ancak kader onu vatanından uzakta, entrikaların gölgesinde bir esarete mahkum etmişti. Onun hikayesi, Osmanlı İmparatorluğundaki iktidar mücadelelerinin nedenle acımasız olabileceğini ve bu mücadelelerin ne büyük insani trajedilere yol açabileceğini gözler önüne serer. Şehzade talihsiz lakabıyla anılması boşuna değildir. Ancak Cem Sultan sadece trajik bir figürden ibaret de değildi. Zeki, kültürlü bir devlet adamı adayı ve duygusal şiirler yazan bir şairdi. Onun Avrupa'daki uzun esareti, farkında olmadan Osmanlı ile Avrupa arasında beklenmedik bir kültürel etkileşime de yol açmış olabilir. Cem Sultan'ın varlığı, Avrupa siyasetini yıllarca meşgul etmiş, Osmanlı'nın Batı ile ilişkilerinde önemli bir faktör olmuştur. Onun hikayesi bize eğerler ve keşkeler üzerine düşündürür. Eğer taht mücadelesini kazansaydı, Osmanlı tarihi farklı bir yöne evrilir miydi? Avrupa'da esir düşmeseydi neler başarırdı? Bu soruların cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama Cem Sultan'ın kayıp hikayesi, tarihin derinliklerinden bize seslenmeye, insan kaderinin karmaşıklığını ve iktidarın bedelini hatırlatmaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Cem Sultan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi sizce neydi? Onun hikayesi size neler düşündürdü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki kayıp hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.